Evet, başlayalım artık. Merhaba, hoş geldiniz. Ben inşaat mühendisi Berat Denli. 8 yıldır İLİ Yapı bünyesinde betonarme yapılar üzerinde teknik destek eğitim ve yargı süreçlerinde yer alıyorum. Bugün sizlere betonarme bölüm 2 kapsamında anlatacağım konuları ele alacağız. İlk olarak mevcut yapı veri girişinden bahsedeceğim. Daha sonra güçlendirme elemanlarının tanımı, doğrusal performans analizi, nominal ihtimal analizi, e, riskli bina analizi, kubbe modelleme, merdiven modelleme, istinat duvarı modelleme analizi ve raporunu alacağız beraber. Toprak yükü tanımı yapacağız ve kat iskele raporunu nasıl aldığımızı program üzerinden sizlere anlatacağım. Eğitimimiz önce teorik bir girişle başlayacak. Ardından program üzerinden kapsamlı bir şekilde ses alamıyorum yazan bir kişi var. Sesim geliyor mu acaba? Sesim geliyor olması lazım. Evet, ses geliyor. Tamamdır. Dediğim gibi eğitimimiz önce teorik bir girişle başlayacak. Ardından program üzerinden uygulamalı bir şekilde veri girişlerini sağlayacağız. İlk olarak performans analizi yapacağımız için bugün konumuz performans analizi olacağı için mevcut yapıdaki veri girişini nasıl yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Yönetmelikte binalardan toplanacak bilginin kapsamı belirtilmiş durumda. Burada taşıyıcı sistem verilerini, işte bina projesi elimizde olup olmadığı, sağ gözlemleriyle rölev alarak bina projesinin oluşturulması ve malzeme örnekleri ve bu malzemelerin laboratuvarda deneylerle malzemenin betonun, çeliğin dayanımını öğrenmemiz gerekiyor. Yapısal sistemi tanımamız gerekiyor. Dediğim gibi proje, bina, geometri temel sistemi, zemin özellikleri, mevcut hasarlar ve onların geçmişi incelenmesi gerekiyor. Ve bunların hepsinin inşaat mühendislerinin sorumluluğu altında gerçekleşmesi gerekiyor. Bu durumlara göre mevcut durumun sınırlı veya kapsamlı bilgi düzeyi olarak da sınıflandırıyoruz. Sınırlı bilgi düzeyi sadece BKS 3 sınıfındaki binalar için uygulanılıyor. BKS 1 ve 2 için kesinlikle e, sınırlı bilgi düzeyiyle hesap yapamıyoruz. Kapsamlı bilgi düzeyine ihtiyacımız oluyor. Sınırlı bilgi düzeyi sistem plan rölevesi sağ çalışmasıyla belirlenebilir veya mimari proje destek alınarak kullanılabilir. Betonarme elemanların, bölme duvarların eksen açıklıklarının, yüksekliklerinin ve boyutlar tespit edilerek bir analiz modeli, hesap modeli oluşturmamız gerekiyor. Bunun için işte temel sisteminin yine incelenip gerekirse çukur açılıp belirlenmesi gerekiyor. Kısa kolon veya kısa kolon oluşmadığı olumsuzlukların tespit edilmesi, binaya komşu binaların ilişkisini yine bu sınırlı bilgi düzeyinde değerlendirmek gerekiyor. Burada sınırlı bilgi düzeyindeki malzeme ve eleman özelliklerini belirleme koşullarımız neler peki? Burada her katta en az bir perde veya konunun %5'inde bir kirişin ise beton örtüsü sıyrılarak domuz tespitinin yapılması gerekiyor. E, pe- Perde ve kolonların %20'sinin donatı tespit cihazlarıyla belirlenmesi gerekiyor. Sıyırtma işlemi kolon ve kirişlerin orta üçte birlik bölümünde yapılması gerekiyor. Donatı gerçekleşme katsayısının tespit edilmesi gerekiyor. Yani aynı şekilde donatta korozyon olup olmadığı, korozyon varsa bu durumların tespit edilmesi gerekiyor. Yine sıyrılan yüzeylerde donatı sınıfının belirlenmesi gerekmekte. Örnek sayısı 3 ise en düşük değer, 3'ten fazla ise istatistik analizlerle belirlenen değer mevcut beton dayanımı olarak da tespit ediliyor sınırlı bilgi düzeyinde.
Kapsamlı bilgi düzeyinde ise yine mevcut proje ölçümlerle röleveyle karşılaşılıyor ve yani mevcut yerine giderek bu elinizde mevcut proje varsa yerine giderip karşılaştırılıyor ve farklılık varsa eğer mevcut proje yok sayılıp yeniden röleveyle projenin çıkartılması gerekiyor. Yani zaten proje yoksa da saha çalışmasıyla taşıyıcı sistem bölgesi çıkartılması gerekiyor. Yani projenin sahaya uygun bir şekilde sahada projeye uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının anlaşılması gerekmekte bu durumda. Yine betonarme elemanların bölge duvarlarının açıklıklarının yüksekliklerinin boyutlar ve malzeme belirleniyor. Aynı şekilde kısa kolonlar, olumsuzluklar, komşu müdahale ilişki ve temel sistemleri sınırlı bilgi düzeyinde olduğu gibi inceleniyor. Tabii kapsamlı bilgi düzeyinde eleman ve malzeme özelliklerini belirleme koşulları daha ağır. Burada donatının eğer proje mevcutsa donatıların projeye uygunluk açısından kontrol ediliyor. Eğer elimizde proje yoksa her katta kolon ve perdenin %10'undaki beton örtüsü sıyrılarak donatı tespiti yapılıyor. Girişlerin %15'inde ve beton örtüsü sıyrılmayan perde ve kolonun %30'unda da donatı tespit cihazıyla ölçüm yapılması gerekiyor. E, Yine donatı gerçekleşme katsayısı, donatı korozyonlarının olup olmadığı yine incelenmesi gerekiyor. Burada zemin katta en az 3, diğer katlarda en az 2 adet olmak üzere de toplam 9 adet beton numunesi alınarak laboratuvar ortamında bu beton karat örnekleri yönetmeliğe uygun bir şekilde test edilip beton dayanımı ortalama eksi standart sapmaya göre veya ortalama yöntemle belirleniyor. Tabii bu bilgi düzeylerine göre incelenen binalarda sınırlı veya kapsamlı bilgi düzeylerinin yönetmekteki tablo 15.1'deki malzeme dayanıklı e, bilgi düzeylerine göre eleman kapasitelerine uygulanacak katsayıları seçmiş oluyoruz. Ve eleman kapasitenin hesabında mevcut malzeme dayanımlarını kullanarak katsayılarla hesap yapıyoruz. Bu mevcut binaya girdikten sonra da tabii ki de yapının bizim performansını belirlememiz gerekiyor. İşte mevcut binalar 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan depremler için can güvenliğini veya kontrollü hasar performans düzeyini sağlamak zorunda bildiğiniz gibi. Burada performans analizi olarak doğrusal performans analizi yapabiliriz. Tabii doğrusal performans analizi yapmamız için de doğrusal performans analizinin uygulama sınırları mevcut. İşte bir kere bina yükseklik sınıfı 5'ten küçük olacak. B3 türü düzensizlik bulunmayacak. Aynı şekilde buradaki herhangi bir katlı deprem doğrusu için düşey sünek elemanlarının kesme kuvvetiyle ölçeklendirilmiş eko değerlerinin ortalamasının deprem yönündeki kesişimler ortalama eko değerinden büyük olmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde sünek perde ve kolonların kesme kuvvetiyle ölçeklenmiş eko değerinin de ortalamasının da deprem 3'ten büyük olması ve yine kirişlerin ortalama eko değerinin 5'ten büyük olmaması gibi herhangi bir katlı deprem doğrultusunda gibi sınırlandırmalar var. Zaten mevcut yapıyı bina İDEKET'te modelledikten sonra doğrusal performans analizi yaptırdığınızda bu uygulama sınırları programda kontrol edilip rapor olarak size veriliyor. O kısımda zaten size biraz sonra uygulama olarak göstereceğim. E, Doğrusal performans analizi yapabildiğimiz gibi yine nonlineer itme analizi de İDEKET'le yapabiliyoruz. İtme yöntemlerinden işte tek modlu itme yöntemleri ve çok modlu itme yöntemiyle tek modda sabit tek modlu ve değişken tek modlu, çok modlu da ise artımsal spektrum analizi arsa yöntemiyle analiz yapabiliyoruz. Tek modlu itme yöntemleri bölüm 4'te açıklanan doğrusal mod birleştirme yönteminin tek modlu uygulamasında doğrusal olmayan artımsal karşılığı. Burada sabit tek modluda deprem olsa her bir itme adımı katlara etkileyen deprem yükü artımında yani şöyle söyleyebilirim en kısaca sabit muz şekliyle
İtme hesabı boyunca hiç değiştirme sabit şekliyle orantılı olarak tanımlanıyor. Her kattaki itme adına deprem yükü arttırımları. Değişkende ise burada serbest titreşimden elde edilen değişken mod şekliyle orantılı olarak tanımlanıyor. E, Bu tek modlu itme yöntemlerinin de yine aynı şekilde koşulları mevcut. Herhangi bir katta ek diş merkezlik göz önüne alınmaksızın doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan bu yöntemde burulma düzensizliği katsayısının 1,4'ten küçük olması gerekiyor. Eğer burulma düzensizliği katsayısı 1,4'ten büyükse tek modlu itme yöntemini yönetmeliğe göre yapamıyoruz. Bu durumda çok modlu itme yöntemine yöneliyoruz. Aynı şekilde bir şartımız daha var. Doğrusal elastik davranış yine dikkate alınarak yapılan bu durumda titreşim moduna ait taban kesme kuvvetinin etkin kütlesine toplam bina kütlesi oranının en az %0,7 olması zorunlu oluyor. Bu şartı da yine sağlayamıyorsak tek modlu itme analizi yapamamaktayız. Artımsal spektrum analizinde, çok modlu analizde neler yapıyoruz? Burada şekil değiştirmeye göre tasarımdaki deprem yönetmeliği 566 verilen çok modlu bir itme analizi yöntemi bu durum. Yatay elastik tasarım spektrumundan yararlanılıyor. Her bir lineer itme adımında mod birleştirme yöntemi kullanılıyor. Eşit yer değiştirme kuralından yararlanarak model yer değiştirme artımları ölçeklenerek yapılıyor. Şimdi isterseniz program üzerinden bu konuştuğumuz durumları hem mevcut yapıyı modelleyelim, mevcut yapıdaki veri girişini sağlayalım, hem de doğrusal performans analizi ve ihtimal analizinden söz edelim. Şimdi yazılanlara bir bakayım. Bir sıkıntı var mı? Sesle ilgili. Yok. Tamam. Program arayüzüne geçtik şimdi. Geçen hafta modellediğimiz yapıyı bir mevcut yapı olarak değerlendirip bu mevcut yapıyı doğrusal performans analizi yapacağız. Doğrusal performans analizi de aldığımız sonuca göre güçlendirme elemanlarını projemize tanımlayacağız. Daha sonra tekrar performans analizi yaparak oluşan durumları beraber kontrol edeceğiz. İlk olarak şimdi bu mevcut bir yapı olduğu için daha demin daha demin anlattığım gibi mevcut yapıdaki verilerin toplanmasıyla elde edilen bilgileri projeye girmemiz gerekiyor. Şimdi alınan numunelere göre diyelim ki bizimki kapsamlı bilgi durumuna göre bir performans analizi yapacaksak zaten ona göre beton numuneleri alınıp bu beton numunelerinin sonucunda ortalama beton sınıfı belirleniyor. Mevcut bir yapı olduğu için eski bir yapı olarak 30-35 senelik bir yapı olarak düşünelim. Yani eski bir yapı olarak düşündüğümüz zaman beton sınıfını C7 olarak ortalama olarak çıktığını varsayarak ilk önce genel olarak tüm elemanların beton sınıfını C7 olarak yapıyorum. Zaten modellemede geçen eğitimde yaptığımız gibi modellemede bir farklılık yok. Sadece burada ilk başta beton sınıfını değiştireceğiz. Mevcut yapı olduğu için. Buradaki beton sınıfını klavyeden değiştirirseniz direkt betonun zaten karakteristik çekme dayanımını otomatikman basınç dayanımını C7 olarak girdiğiniz zaman aşağıda görmektesiniz. Aynı şekilde betonarmenin donatısını da değiştirmek istediğimizde de diyelim ki nervüsüz bir donatı kullanılıyor. S220 hem eğilmede hem etçi olarak eğilme donatısını hem de etçi donatısı olarak S220 donatıyı bu şekilde tanımlayabiliyoruz mevcut yapının. Mevcut yapıyı tanımlarken tabii ki de daha demin yine konuştuğumuz gibi elemanlarda beton sıyırmasıyla veya röntgen cihazlarıyla tespit edilen donatıların verisinin projede girilmesi gerekmekte. Şimdi burada iki şekilde programda bu donatılara girebiliyoruz. İlk önce analiz ayarlarına girdiğimiz zaman güçlendirme kısmında
burada tanımlı kiriş porsantajları, tanımlı kolon porsantajı ve tanımlı perde porsantajı kısımları mevcut. Buradan siz tanımlı olarak kiriş, kolon, perde porsantajlarını girebilirsiniz. Elinizde eğer bir betonarme projesi varsa yapının ve yapı sahadaki uygunlukla uygun bulunduysa buradan hesaplayarak tanımlı kiriş kolon porsantajlarını çok hızlı bir şekilde bütün kirişlere, kolonlara, perdelere tek bir tanımla girebiliyorsunuz. Daha detaylı her elemanda farklı farklı girmek istiyorsanız tabii ki de eleman bazında da donatıları girebiliyoruz. Onun için de bizim analiz ve tasarım kısmında kolon betonarme kısmına gelip şu an işte birinci kattayız. Tüm katlar diyerek tüm katlardaki kolonlara hızlı bir şekilde burada donatıları tanımlamamız gerekiyor. Mevcut bir yapı olduğu için şu anki yönetmelikte minimum porsantaj %1 ile donatılmış. Mevcut yapılarda eski yapılarda porsantaj oranının bu kadar %1 civarında değil 0,6 binde 6 civarında olabiliyor. 0,6 olabiliyor porsantajı %0,6. O yüzden burada o şekilde bir donatı girişi yapalım. Mesela 60-30 tüm kolonları çoklu seçim yaparak hızlı bir şekilde donatımızı girebiliriz. Şuradan S13 kolonunun son satırıyla en üstteki 60-30 kolonunu klavyeden CTRL Shift'e basarak çoklu seçim yapıp daha sonra şu şekilde herhangi birine burada boyuta girdim. Herhangi bir donatı kısmına girerek ilgili donatıya girebilirsiniz. Diyelim ki 5 fiil 12 olsun majör yöndeki donatımız. Aynı şekilde minör yönde 5 fiil 12 girelim. Zaten porsantajımız 0,63 oldu yüzde. Bu şekilde 60-30 kolonlarımıza donatı girmiş olduk. Ve donatı sabitleme de otomatikman sabitlendi. Diğer kolonlara da, mevcut kolonlara da hızlı bir şekilde donatılarını projemize göre girelim. Ben 0,6 civarında tutmaya çalışacağım mevcut yapının porsantajını. Bu şekilde yapıdaki donatıları kolonlar için girmiş oluyoruz. Kolonlara girdiğimiz gibi aynı şekilde perdelere de donatı girişi yapalım. Burada perde grubumuz vardı. Tüm katlar diyorum. Tüm katlardaki perdelerin yani burada işte başlık bölgelerinde Fi 16 kullanılmış. Fi 16, Fi 12, Fi 14 civarı donatılar kullanarak 7 şöyle çoklu seçim yapacağım yine. Shift'e basarak çoklu seçim yaptım. Şöyle 7 Fi 12 şeklinde hem sol hem sağ başlığa bir donatı tanımı yapıyorum. Orta bölgeye de 10 Fi 25 diyelim. Bu şekilde perdedeki donatılarının da mevcut yapıdaki donatıları tanımlamış olduk. Kiriş donatlarını yine aynı şekilde buradan çoklu seçim yaparak tüm katları seçerek tek tek kirişlere girebilirsiniz. İsterseniz kirişleri de güçlendirme seçeneğindeki tanımlı porsantaj ile girelim. Tanımlı porsantajda da diyelim onlarda da binde 2 şöyle üst ve alt porsantajı girmiş olalım. Buradaki analiz ayarlarındaki güçlendirme seçeneklerinden bahsedecek olursak, burada daha demin bahsettiğimiz yapının bilgi düzeyini seçiyoruz. Yapının bilgi düzeyine göre bize bahsettiğim gibi tablodaki katsayılarla çarparak hesap raporlarına yansımakta. Burada sınırlı bilgi veya kapsamlı bilgi düzeyini seçebiliyorsunuz. Biz kapsamlı bilgi düzeyini seçelim. Burada seçeneklerde kiriş tablosunu ve tablodaki döşeme donatımını kullan, kolon kesme hesabında, veri hesabında çiroları dikkate al, katrans ilerleştirilmiş modeli kullan gibi moment 50'lik hesabında
seçenekler mevcut. Aynı şekilde yük kombinasyonları seçeneklerinde de e, performans analizinde düşey deprem etkilerini kullanabilirsiniz. İkinci deprem yönünün kombinasyonuna eklenmesi için bu seçenekleri seçebilirsiniz. Ayrıca yön bileşiminde hareketli yük faktörünü kullan seçeneğiyle de hareketli yük faktörünü ya kat genel bu seçeneği seçerseniz kat genel ayarlarındaki hareketli yük katsayısına göre almış olursunuz. Seçmezseniz direkt HYK'yı 1 olarak e, yük kombinasyon seçeneklerinde görebilirsiniz. Bu şekilde güçlendirme seçeneklerini seçtikten sonra analiz ayarlarında tamam diyerek mevcut yapıyı da C7 S220 olarak girdik. İlk önce bir kaydedelim. Buraya şöyle yapalım. Mevcut yapı diyelim buna. Mevcut yapıyı şimdi bir performans analizini yapalım. Performans analizi ilk olarak yapacağım. Doğrusal performans analizi yukarıdaki analiz kısmından doğrusal performans analizine tıklıyorum. Daha deminki zaten yine analiz ayarlarındaki direkt performans analizi kısmı geliyor. Donut sabitlemelerini yapmıştım, tanımladım. Yapıda geçen haftaki yapımız zaten burada tüm kolonlara, kirişlere, perdelere bu şekilde tamam deyip performans analizini başlatıyorum. Şimdi yönetmelikte şöyle bir durum da söz konusu tabii ki de. Hem doğrusal hem de doğrusal olmayan performans analizinde giriş kolon perde taşıyıcı olan binalar için tanımlanmış. Yani bölüm 15'te döşemelerle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmamakta. Neden döşeme donanımları ile ilgili bir işlem yapmadık? Bu durumdan dolayı. Onu da belirteyim. Rapor oluştur diyorum. Rapor oluştur dediğimizde raporumuz oluştu. Şimdi ilk önce doğrusal performans analizi raporumuza yapı genel yerleşim şekilleri mevcut yapının mevcut olarak geliyor. Bu kısmı geçiyorum. Daha sonra burada tabii ki de yapının bilgileri geliyor. Daha önce girdiğimiz. Burada işte dediğim gibi doğrusal performans analizi ön bilgisi kısmında bilgi düzeyi sınırlı ve kapsamlı bilgi düzeyi katsayıları var. Ve burada performans analizi seçeneklerinde işte yönetmeliğe göre yapı bilgi düzeyi katsayısını görebiliyoruz. Çatlamış kesit rigidliklerini alındığını görebiliyoruz. Burada tabii ki de kirişler için donatı gerçekleştirme katsayısı, kolonlar için donatı gerçekleştirme katsayılarını bir girdik. Bunların hepsini kolon bazlı, kiriş eleman bazlı hepsini isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde mesela kolona çift tıkladığım zaman onu da göstereyim. Performans analizi kısmında burada donatı korozyon çarpanı ve yetersiz kenetlenme boyu çarpanı mevcut. Bu çarpanlarla işlem yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada etkiye sıklaştırması hem kolonlarda hem kirişlerde mevcut kolon ve kiriş ayarlarında etkiye sıklaştırması seçeneğiyle de kolonun analizlerde sargılı veya sargısız modelle hesabının yapılmasını sağlıyorsunuz. Eğer mevcut yapıda etkiyeler varsa buradaki kanca seçenekleriyle beraber etki sıklaştırması var dediğinizde sargılı bir model ile hesap yapılmakta. Etki sıklaştırması yok derseniz sargısız bir şekilde yapılmaktadır. Aynı şekilde kirişlerde de herhangi bir kiriş seçelim. Kirişlerde de yine donatı korozyon çarpımları mevcut performans analizi kısmında etki sıklaştırması seçeneği de yine performans analizi sekmesinde kirişler içerisinde mevcut. E, Analiz ayarlarındaki donatı gerçekleştirme katsayısı ise güçlendirme kısmında burada mevcut. Kirişler, kolonlar, perdeler için hem boyuna hem enine donantılar için ayrı ayrı gerçekleştirme katsayısını donatı gerçekleştirme katsayısını girebiliyorsunuz. Buradaki girdiğiniz katsayıya göre donatıda azaltma yapılmakta. Şimdi rapora geri dönelim. Raporda bunu görüyoruz. İşte burada mesela gereken beton örnekleri zemin katta 3, diğer katta en az 2, toplam 13. Her 400 metrekare için bir örnek bu kısaca verilmiş.
Burada kiriş etki kapasite oranlarını görüyoruz. Eko değerlerini görüyoruz. Şuradan raporda hemen ilk önce e, performans analizinin yapı performans bina değerlendirmesi değil. Şuradaki şu an doğrusal hesap yöntemi uygulama sınırları kontrolü sayfa 16'ya girmek istiyorum. Burada mesela bu yapıda şu an sadece buradaki iki koşul sağlamıyor. E, Sağlasaydı, şu an sağlamıyor ama sağlasa şu an mesela BYS 6 olduğu için BYS 5 koşulu sağlıyor. B3 düzensizlik koşulu olmadığı için bütün katlarında o koşul sağlıyor ama eko değeri düşey elemanlarda sağlamamış. Yani şu an bu yapıda doğrusal performans analizi bu uygulama sınırları kontrolüne göre yapamıyoruz. Ama sağladığını varsayarak biz doğrusal performans analizi raporunu incelemeye devam edelim. Burada yapı performansını görüyoruz. Buradaki kiriş hasar yüzdelerini hem X yönünde hem Y yönünde raporda görebiliyoruz. Aynı şekilde bina performans değerlendirmesi altında da binanın hangi performansı verdiğini görüyoruz. Şu an bina performansı göçme durumunda çıkmış. Neden göçme durumunda olmuş? Çünkü ilk olarak göçlerin önlenmesi için diğer taşıyıcı elemanların tümü sınırlı belirgin ya da ileri hasar bölgesinde olmalıdır. Şimdi burada demek ki bizim göçme durumu çıktığına göre ileri hasar bölgesinden de ileride göçme durumu oluşan elemanımız var. Buradaki göçme elemanı olan durumdan dolayı bizim binamızın performansı göçme durumunda. Bunu anlamış oluyoruz. Yine kontrollü hasarı sağlamamız için mesela ileri hasar bölgesinin düşey elemanların kesme kuvvetine katkısı %20'nin altında olmalıdır. Bizim ise %41'miş. Bu yüzden yine sağlamıyoruz. Bu iki koşulda sağlamadığımız için kontrol hasarı da sağlamıyoruz. Zaten sınırlı hasar düzeyini hiçbir şekilde bu yüzden sağlamıyoruz %100 olarak. Çünkü orada herhangi bir kattaki kişi en az %20'si belirgin hasar bölgesine geçebilir diyor. Bizde %100 diyor. Hepsi geçmiş. O yüzden bu koşulda sağlamıyoruz. Şu an binamız göçme durumunda. Doğrusal performans analizi sonucunda. Şimdi doğrusal performans analizinde göçme durumunda olan elemanları analiz görüntüleme sistem seçeneklerinden de görüntüleyebiliyoruz. Oradaki betonarme tasarım kısmında işte doğrusal performans analizindeki gevrek elemanları ve doğrusal performans analiz sonuçları hem EX hem de EX hem EY deprem doğrultularında ayrı ayrı görüntüleyebiliyoruz. Şimdi buradaki kombinasyonda göçme bölgesinde olan bir tane perdemizi görüyorum. Buradaki perdemiz bodrum kat, birinci kat, birinci kat üstü, birinci kat ve ikinci kat arasında olan perdemizde göçme durumu var. Başka elemanlarımızda bir sıkıntı var mı şu an ona bakalım. Şu an yok. Yani o perdenizde demek ki bir sıkıntı mevcut. O perdenizde bir sıkıntı olduğu için göçme durumunda söz konusu oluyor. Bu durumda o zaman güçlendirme seçeneklerinde programda 3 tane güçlendirme eleman seçeneğimiz mevcut. Bunlar birincisi güçlendirme perdesi yapabiliriz. İkincisi kolonlara mantolama yapabiliriz. Üçüncüsü perdelere, kirişlere, kolonlara lifli polimer sargı yapabiliyoruz. Şimdi bu güçlendirme seçeneklerinin programda nasıl bir veri girişi yapmamız gerektiğini gösterelim. İlk olarak şu an bir mevcut yapı girdiğimiz için bir güçlendirme elemanlarının malzemesini tanımlamamız lazım. Şu an elimizde mevcut yapının bir beton sınıfı mevcut. Yapı ağacından sol taraftan malzemeler kısmına sağ klik yapıyorum fareyle. Yeni malzeme ekliyorum. Buradan betonarme bir güçlendirme yapacağımız için malzemenin beton sınıfını seçmek istiyorum. C30 olsun. B420C Etriye ve Elmadon sınıfını seçip tamam diyorum. Yeni bir beton sınıfı tanımlamış oldum. İlk olarak bir güçlendirme perdesi tasarlayacağız. Tabii güçlendirme perdesi şimdi performans analizi sonucunda bina göçme durumunda veya
binada bir güçlendirme çalışması yapılması gerekiyorsa tabii ki de binada güçlendirme perdesi mimari yapının mimari koşulları göz önüne alarak ve maliyetinin yani yeni binanın maliyetinin %40, %50 veya %60 o tabii ki de çeşitli tartışmalar var bu konuda. Geçmeyecek şekilde bir çalışma yapılması gerekiyor ve performans güçlendirmenin e, binaya hem maliyet olarak hem de yapacağımız güçlendirme perdesinin binadaki kullanım alanlarını kısıtlamadan yani bina bu durumda işte güçlendirme perdesini her yere koyamıyoruz. Tabii ki de binanın kullanım alanlarına göre. Mesela burada bir merdiven boşluğu görüyoruz. Buradaki merdiven boşluğunun etrafına güçlendirme perdesi konulabilir. Çünkü bir kullanım alanı değil ama köşe kısımlarda yine köşe kısımlarda binanın köşe akslarında güçlendirme perdesi yapılabilir. Binada duvarlar, kiriş altı duvarlar özellikle yıkılarak orada güçlendirme perdesi çalışması yapılabilir. Mantolama da aynı şekilde. Çünkü mantolamada da kolonun sonuç olarak en kesitini büyütmüş oluyorsunuz mantolama yaptığınızda. Burada da yine kullanım alanlarını dikkate alarak mantolama yapılacak elemanın seçilmesi gerekiyor. Şimdi bizim buradaki perdemizde göçme durumu olduğu için bizim ilk önce çekirdeği güçlendirmemiz gerektiği için ben burada ilk olarak burada güçlendirme perdesi tasarımı yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü burası bir merdiven e, kovası tabiri caizse bunun etrafında bir güçlendirme perdesi koyabiliriz. İlk olarak e, perde komutuna tıklıyorum. Perde komutuna tıkladıktan sonra burada 50 santimlik bir kirişimiz var gördüğünüz gibi. Bu tabii ki de kiriş altında kalacak. Şimdi programda ben kirişin üzerine bir perde çizmek istediğimde farkındaysanız çizmez. Çünkü e, perspektif yani 3 boyutlu olarak üst üste eleman girilmesine program izin vermiyor. Evet, burada da 50 santim bir kirişim olduğu için ben burada perde betonarme toolbarında ayarlar kısmına girerek buradaki genel ayarlarda kiriş üst kotunu -50 yaparak perde üst kotunu -50 yaparak kirişin altından bu perdenin çizilmesini sağlıyor. Şimdi şöyle şurayı da hemen gösterelim. Katı modelde şöyle yapalım. Saklı çizgi yaparsak daha rahat olur. Saklı çizgide gördüğüm buraya ben bir tane şurada kirişim gördüğünüz gibi -50 santim altına perdemi çizdim kirişimin altına. Bu perdenin güçlendirme perdesi olduğunu biliyorum. Hemen yanına bir tane daha aynı şekilde çizmek istiyorum. Şöyle sağ klik yapıp buna verdiğim özellikleri almak için benzer obje çiz seçeneğiyle şu şekilde bir güçlendirme perdesi daha çizdim. Bu şekilde iki tane güçlendirme perdemiz oldu. Bu perdelerin şimdi özelliklerine girerek bunları hem beton sınıfını tanımlamamız gerekiyor hem de güçlendirme perdesi olarak tanımlamamız gerekiyor. İlk olarak statik betonarme kısmına giriyorum. Bu mevcut yapıya yeni bir perde ekleyeceğimiz için buradaki statik malzemeyi C30 olarak seçiyorum. Ve buradaki donatı tasarımı kısmına gelerek de bunun bir güçlendirme perdesi olduğunu tanımlıyorum. Burada güçlendirme perdesinde sol kolunu başlık olarak kullan, sağ kolunu başlık olarak kullan seçenekleri var. Eğer bu seçenekleri seçersem girdiğim perdede bir başlık bölgesi oluşturmayacak. Şimdi zaten hem sağında hem solunda kolon olduğu için bu seçenekleri seçebilirim veya istersem de e, seçmezsem de başlık olacak. Ben ikisini de başlık olarak kullanılmasını seçmek istiyorum şu an. Her iki yönde de sol ve sağ kolu başlık olarak kullan seçeneğini seçiyorum ve tamamdır. Buradaki güçlendirme perdemi tanımlamış oldum. Burada ise yine perde özelliklerine giriyorum. Perde içi tıklayarak bunu güçlendirme perdesi olarak seçiyorum. Bu sefer de sol tarafta bir kolon olmadığı için burada başlık bölgesi oluşmasını istiyorum. Sağ tarafta kolon var. Burada sağ kolonu başlık olarak kullan diyorum. Bunun da yine beton sınıfını belirlemek için statik betonarme kısmına gelerek C30 olarak beton sınıfını tanımlıyoruz. Bu şekilde perdemizi girdik ve bu perdeleri tabii ki de tüm katları güçlendirmeye
yapılacağını varsayarak tüm katlara kopyalayacağım şimdi. İki perdeyi seçerek kat kopyala diyorum. Burada eski objeleri sil seçeneğini silerek sadece seçili objeleri kopyala seçeneğiyle tüm katları seçerek bu şekilde güçlendirme perdesini tanımlayabiliyorum. Tabii şimdi yani biz mevcut yapıyoruz. Yani güçlendirme perdesi tüm katlara çıkar mı çıkmaz mı? Bunların ayrıca analizi olabilir. Veya işte dersiniz ki asansör katına güçlendirme perdesinin çıkmaya gerek yok. Bu seçenekleri göz önüne alabilirsiniz. Burada da perdeleri seçerek dilerseniz silebilirsiniz. Bu şekilde tüm katlara güçlendirme perdesi tanımladık. Şimdi dilerseniz tabii ki buradaki perdeleri de hem başlık olarak kullanacağım için hem de buraya bir perde eklediğim için buradaki kolonlarda da e, buradaki rigidliği arttıracağımız için buraya gelen kesme kuvvetleri de rigid doğrultusunu artacaktır. Buradaki kolonlarda da göçme durumu oluşabilir. O yüzden buradaki kolonlara da mantolama yapalım isterseniz. E, buradaki mantolamayla da kolonları güçlendirelim. Ee, ama burası bir merdiven olduğu için burada tabii merdivenin alanına girmeden sadece L şeklinde dışarı kısmına gelecek şekilde bir burada dilersek mantolama yapabiliriz. Ama onu isterseniz bir analiz yaptıktan sonra duruma beraber bakalım. Ee, ona daha sonra karar veririz. Buradaki kolonu direkt mantolama yapabiliriz. Buradaki kolonu diyelim ki yerimiz müsait. Mantolama tanımlamak istiyoruz. Bu kolona afaki olarak bir mantolama tanımlayalım. Buradaki kolonu tanımlamak için tüm katlardaki kolonlara aynı anda mantolama tanımlayacaksam bir tane kolonu seçip şöyle tüm katlarda seç diyerek köşemede seçilmiş. Tüm katlarda seç diyerek kolonu tüm katlarda seçiyorum. Tüm katlarda bir değişiklik yapacağım için perspektif ekranı aktif hale getirdim. Perspektifi kırmızı hale getirdim. Tıkladım buraya. Daha sonra eleman özelliklerine CTRL-E klavyeden hızlı bir şekilde giriyorum. Burada mantolama kısmına geliyorum bütün kolonlar için. Mantolama malzemesini seçeyim diyor. C30 seçiyorum. Burada mantolama kalınlığını seçmemiz gerekiyor. Diyelim ki 15 santimlik bir mantolama yapacağız. Aynı şekilde mantolama yaptıktan sonra kolondaki kapasite kontrolü için işte sadece manto kısmını mı kullanılsın, sadece çekirdek kısmı mı yani mevcut kolon kısmı mı kullanılsın yoksa tamamını mı kullanılsın seçeneklerim mevcut. Tamamını kullanmasını istiyorum. Burada güvenli tarafta kalmak istiyorsanız tabii ki de sadece manto kısmını kullan seçeneğiyle de tasarım yapabilirsiniz veya sadece yani mevcut çekirdeği sadece kapasite için kullansın da diyebilirsiniz. Ben tamamını kullan diyorum. Burada da mantolama ankrajlarını görüyorsunuz. Kolona yapılacak işte mantolama ankrajları. Buradan donatı çapını, düşey aralıklarını, ankraj boyunu, donatı çapı, seçtiğiniz donatı çapına göre zaten ankraj boyu değişebiliyor. Yine majör ve minör yöndeki manto bağlantılarını tanımlayabiliyorsunuz. Tamam diyorum ve bu şekilde tüm katlara mantolamam tanımlanmış oluyor. Aynı şekilde buradaki kirişlerini isterseniz bir lifli polimer tanımlayalım. Tabii bunları tanımlamadan önce buradaki yapıdaki mesela şimdi burada gördüğümüz üzere kirişler belirli hasar bölgesinde buradaki gördüğüm kirişler belirli hasar bölgesinde bu kirişleri kurtarmak için özellikle şu orta kısımdaki kirişleri kurtarmak için bunlara lifli polimer tanımı yapabiliriz. Bunların ileri hasar bölgesinde olduğunu varsayarak bakalım değişiklik yapabiliyor muyuz? Yaptığımız tanımlamalarla hem de bunu görmüş olacağız beraber. Bu kirişleri de yine tüm katlarda seçmek için iki tanesini seçiyorum. CTRL B'ye veya tüm katlarda seç seçeneğine tıklıyorum. Perspektif ekranı aktif hale getirdim. Burada CTRL-E ile klavyeden giriş ayarlarına giriyorum. Giriş ayarlarında performans analizi için lifli polimer güçlendirmesi kullan seçeneğini tıklıyorum. Burada doğrusal performans için otomatik olarak lifli polimer tanımı yapılabilir. Veya direkt tanımlı olarak siz sargı sayısını belirleyerek lifli polimer tanımı yapabiliyorsunuz. Burada mevcut bazı markalar var. Aynı şekilde lifli polimer kütüphanesinden kendiniz de lifli polimer malzemesi tanımlayabilirsiniz. Mesela sargı sayısını 3 olarak girip bu şekilde lifli polimer tanımlıyorum. Aynı şekilde tanımladığım zaman burada lifli polimer tanımladığımda kalıp planı üzerinde aynı şekilde hem çizimlerde hem de bilgideki iki boyutlu plan ekranda da lifli polimer tanımını bu şekilde görebiliyorum.
Ayarlar kısmındaki dediğim gibi liste formel güçlendirme kütüphanesinden dilerseniz farklı malzeme özelliklerine göre kalınlık, renk modülü ve kopma birim ulamalarını girerek malzeme tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde tanımlamamızı yaptık. Tanımlamaları yaptıktan sonra şimdi mevcut yapının yine performans analizini değerlendirmek istiyorum. Bakalım ne sonuç alacağız. İlk önce tabii ki de bu manto kısımlarına, güçlendirme perdelerinde bizim bir tasarım yapmamız gerekiyor. Şu an mevcut kolonlarımızda donatı tasarımı mevcut ama mantolarda, şöyle sadece diyeyim mantoları göster. Mantolarda tüm katlarda farkındaysanız program bir kursantaj hesabı yapmamış, bir tasarım yapmamış. Ve güçlendirme perdesi için de aynı şekilde. Onun için ilk önce normal bir analiz yapıyorum tasarımın gerçekleşmesi için. Daha sonra tasarımlarımıza bakıp istersek müdahale edebiliriz, donatıyı arttırıp azaltabilir. Daha sonra da performans analizi yapabiliriz. Evet, analizimiz tamamlandıktan sonra normal analizimiz, daha sonra da performans analizi yapacağız. Eğitimimizin sonunda sizden gelen soruları da cevaplayacağım. Bilginiz olsun. Tüm binanın analizi ile beraber tabii manto ve güçlenme perdelerinin analizi de şu an yapılıyor. Evet, analizimiz bitti. Şu an e, hemen analiz ve tasarım kısmında ilk önce kolon kısmına geliyorum ve mantoları göster diyorum. Tüm katlar diyeyim. Burada mantolara bir donatı tasarımı yapıldığını ve enine ve boynu donatının tasarlandığını. Buradaki donatı miktarını isterseniz arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Yani burada mesela 24 değil de şu aralığa gelmesi için bir 28 dersek mesela şu şekilde bir donatı tasarımı yapabiliriz. Tamam diyorum. Aynı şekilde güçlendirme perdelerine de şu şekilde sadece güçlendirme grup olarak girmedik, perde olarak girdik. Şöyle sadece güçlendirme perdelerini göster. Tüm katlar dersek güçlendirme perdelerinde de donatların girildiğini görüyorum. Burada mesela işte bir tarafta başlık bölgesi oluşup diğer tarafta oluşturulmamış. Buradaki başlık bölgesini istersek kullanıcı tanımı olarak da büyütebilir, arttırabiliriz. Bu şekilde burada sağ ve sol tarafta çekirdek kısmını kullandığımız için kolonu başlık olarak kullandığımız için başlıksız bir tasarım yapmışım. Tamam diyorum. Şimdi doğrusal performans analizi yapalım. Evet, doğrusal performans analizimiz tamamlandı. Doğrusal performans analizimiz tamamlandıktan sonra bir rapor penceresi geliyor. Burada seçtiğiniz rapor seçimlerine göre rapor oluştur dediğimizde de raporumuz oluşuyor. Şimdi oluşan raporumuzu önümüze aldık. Şuradan hemen hızlıca ben binadaki performans durumunun yine göçme durumunda olduğunu görüyorum. Bakın şu %100'dü bunu %76,9'a geçirmişiz. Belirgin hasar bölgesindeki kirişlerin bazılarını düşürmüşüz. Lifli polimerlerden dolayı olabilir o. Ama hala bizim göçme durumunda elemanımız olduğu için bina performansı göçme olarak vermekte. Peki hangi elemanımızda göçme durumu var? Ona bakalım şimdi hızlıca. Bakalım şuradaki bu yönde gözükmüyor.
Aynı şekilde bunu rapordan da kontrol edebilirim tabii ki de. Raporda kontrol edebilirim. Neden göçtüğünü, hangi durumlarda olduğunu raporda da gösterebilirim. Ama şu an ilk önce bunu görsel olarak görüp hızlıca müdahale edip kurtaramadığımıza bakmak istiyorum. Dediğim gibi buraya biz perde tanımladığımızda buradaki rigidliği arttırdığımız için kolonlarda sıkıntı yaşadık. Beklediğimiz bir durumdu. Burada ne yapabiliriz? Diğer yönde de perde koyabiliriz. Ama kolonlarla ilgili lifli polimerle sarabiliriz veya mantolama yapabiliriz. Burada isterseniz mantolama yapıp mantolamayı tabii ki de L şeklinde yapalım. Diğer taraflara uygulamadan yapalım hızlıca. Birinci bodrum kata geldim. Burada her iki kolonu seçerek hatta tüm kolonları seçeyim. Hızlı bir şekilde mantolamamızı tanımlayalım. Tüm kolonları seçtim. CTRL-E basıyorum. Mantolama kısmına geldim. Mantolama malzemesini seçiyoruz ilk olarak. C30 seçtim. Yine 15 santim, 15-20 santim mantolama yapabiliriz. 15 santim dedik. 15 santim mantolama yaptık. Yalnız farkındaysanız bu yaptığımız mantolama burada bizim mevcut merdivenimizin içine geliyor diyelim. Bu şekilde uygulanamaz. O yüzden buradaki manto kenarlarını kaldırmamız gerekiyor. Manto kenarlarını nasıl kaldırıyoruz dersek de ribbon menüden kolona tıklıyoruz. Açılan toolbar'da burada manto kenarını kaldır seçeneği var. İlgili kenarları burada kolonun dört kenarında seçebiliyoruz zaten. İlgili kenarları seçerek şu şekilde manto kenarını kaldırdığımızda bu şekilde L şeklinde mantoyu tanımlayabiliyoruz. Manto kenarını kaldırırken çoklu katta işlem yapmıyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde tek tek manto kenarlarını ayarlıyoruz. Hata yapmaya müsait olduğu için bu şekilde kenarları seçerek mantoyu kaldırıyorsunuz. Zaten direkt düzeltiyor program. Üçüncü katta da yapalım. Dördüncü katta da kolon mantosunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Evet. Kolonlara mantolumuzu tanımladık. Yine aynı şekilde bunlara tasarım yani bu sefer şu şekilde de yapabiliriz. Yani buna da tasarım yapılması için istersek kendimiz direkt donut tanımlayabiliriz. Hem eline hem boynu donut tanımlayabiliriz ya da analiz yapabiliriz. Burada yine analiz yaparak mantolara donut tanımlaması yapalım. Daha sonra hemen performans analizi yaparak bakalım göçme durumundan yapıyı kurtarıp kurtaramadığımıza bakalım. Analiz sırasında eğer konuyla ilgili sorularınız varsa sohbetten dediğim gibi yazabilirsiniz. Hepsinin sonunda cevaplayacağım ama mümkün mertebe. Şimdi performans analizi yaptığımız gibi tabii ki de ayrıca bir de riskli yapıların tespit edilmesiyle ilgili riskli bina yönetmeliğine göre riskli yapıların da raporunu alabiliyoruz programda. Biraz sonra onun da nasıl raporunu aldığımızı göstereceğim. Riskli yapıların tespiti tabii ki riskli yapının tespit edilmesine ilişkin esaslar Çevre Şehircilik Bakanlığı yayınladığı bir yönetmelik binanın sadece riskli olup olmadığını bize anlatan bir durum. Yani yıkıp yıkılmamasına karar veriliyor. E, En doğru çözüm tabii ki de yapının performans değerlendirmesinin yapılması. Bir dakika. Yani işte devam. Şu şekilde tamam. Şimdi buradaki mantolama ya da bizim hemen bakalım statik tasarımdan. Şöyle mantoları göster diyelim. Tasarım yapılmış. Şimdi hemen doğrusal performans analizimizi yaparak
binamızın sonucuna bir hızlıca bakalım. Yani tabii ki de performans analizi yaparken hani şu an çok küçük ve afaki bir binayı değerlendiriyoruz. Yani daha gerçekçi çözümlerde bu performansta kolon mantolunun güçlendirme perdesinin yerlerinin nasıl yapılacağı, binada burulma etkisi yapıp yapmayacağı vesaire hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Düzensizlik oluşmaması gerekiyor. Çünkü yani performans analizi yaparken şimdi raporumuz geldi. Bu raporumuzda bakın bina performansı kontrollü hasara dönüştü. Bazı kirişlerimizin bu oran da arttı. Çünkü mantolama yaptık ki orada yine rigid kaptırırken kirişlerde hasar bölgesi oluşmuş olabilir. Ama şu an demek ki göçme durumunu sağladık. Aynı zamanda kontrol hasar durumunu da sağlıyoruz. Kontrol hasara dönüştürdük yapımızı. Tabii bunu yaparken ben daha demin görsel verilerle size şey yaptım ama burada tabii ki de e, hem programda bizim girdiğimiz e, kolon mevcut kolon bilgilerinde perde bilgilerinde gösterebilirim size. Mesela perde bilgilerinde biz kendimiz poursantaj girdik. Tanımlı olarak girmedik. Burada mesela üst donut alanı, alt donut alanı görünüyor. Hepsinde sargılı olarak etkili sıklaştırması var dediğimiz için sargılı olarak hesap yapıldığı yine raporlarda gözüküyor. Aynı şekilde kolonların mevcut bilgilerini kendimiz girdiğimiz için majör, minör donatıları, etkileri, yine kolonlar için gerçekleştirme katsayıları raporlarda gözükmekte. En önemli yer tabii ki de yapı performansı kısmı. Buradaki kirişlerin X ve Y yönündeki düşey elemanların taşıdığı kesme kuvvetlerin X ve Y yönlerdeki raporlarını alabiliyorsunuz ve buradaki işte sınırlı hasar, belirgin hasar, ileri hasar göçme bölgesinde hangi elemanların hangi katlarda adetlere göre yüzdelik olarak görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunları daha demin gösterdiğimiz gibi zaten analiz görüntüleme seçeneklerinden de görebilmektesiniz. Burada aynı şekilde tanımladığımız lifli polimer güçlendirme verisini de görebiliyoruz programda. Lifli polimer güçlendirme verisine göre de hem kesme kapasitesi hem sargılama etkisini kirişlerde raporlara bu şekilde basmaktayız. Şimdi belirgin hasar bir yine görüntüleme seçeneklerinde şuradaki göçme bölgesinde oluşan durum oluşmuyor farkındaysanız yaptığımız mantolama sayesinde. Ama bazı kirişlerimizde belirgin hasar bölgeleri oluyor. O kirişlerde de eğer uygunsa lifli polimerle sargı yapılabilir. Bu şekilde dorsal performans analizi durumu. Aynı şekilde hızlıca size riskli bina yönetmeliğinin nasıl aldığı, riskli bina analizinin nasıl yapıldığını ve nane ihtimal analizi seçeneklerinden bahsedeceğim. Zaten Nisan ayı içerisinde güçlenme ve doğrusal performans analizi ile ilgili daha kapsamlı bir eğitimimiz olacak. Nisan ayında hem güçlendirme performans analizi hem de betonarme tasarım rehberliği, işte sık sorular, sizin sık sorduğunuz sorular ve tasarımda yapılan neler yapılması gerektiği, yapılan yanlışların nasıl düzeltilmesi gerektiği ile ilgili 2 adet ayrıca webinarımız olacak. Bugünkü webinarımız bu güçlendirme elemanlarının nasıl modellendiği ve raporları ve çizimleri nasıl alındığı ile ilgili. Hemen hızlıca risk bina analizinde nasıl rapor alıyoruz? Yani mevcut yapıyı güçlendirilmemiş bir yapıyı veya güçlendirilmiş fark etmez. Güçlendirilmemiş bir yapı olması gerekiyor ama tabii ki de yani risk bina analizi ne göre güçlendirilip güçlendirilmeyeceği de sonuç olarak e, bizim aldığımız sonuca göre karar vermemiz gereken. Burada tabii ki de bu farklı bir yönetmelik. Liste yapılan tespit edilmesine ilişkin esaslar. Buradaki yine aynı şekilde programda tanımlı kiriş porsantajı, kolon, perde porsantajı giriyoruz. Donutu gerçekleştirme kapsayısı var. Yapının bilgi düzeyi askeri ve kapsamlı olarak farklı katsayılarla tanımlanıyor burada. E, Onu yine seçiyoruz. Tamam dediğimizde aynı şekilde aynı işlemleri yapıyoruz mevcut yapıyla ilgili. Tamam'a tıkladığımızda
bize direkt rapor seçenekleri geliyor. Rapor seçeneklerine tamam dediğimizde projeniz kaydedilecek diyor. Evet dediğimizde riskli bina yönetmeliğine göre bir analiz gerçekleşiyor. Programda tabii ki tablo 3.1'e göre az katlı yapıların riskli bina analizini yapabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Riskli bina analizinden sonra açılan raporda yapının riskli olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bu duruma göre eğer yapı riskli ise yıkım durumu söz konusu oluyor. Ama ilk başta belirttiğim gibi en doğru değerlendirme tabii ki de performans analizi. Doğrusal veya ihtimal analiziyle yapının performansının değerlendirilmesi. Evet. Analiz sonucunda raporumuz geliyor. Bu raporumuzda da yine yapı yer şekilleri şöyle raporun içindekilerden bahsedeceksek yine mevcut yapının moderniz raporları, mevcut kiriş kolon perde durumları ve burada da işte yapının riskli binaların tespit edilmesi ilişkin esaslara göre yapının değerlenmesi. Bakın askeri ve kapsamlı bilgi düzeyi katsayıları burada performans analizine göre farklı. Farklı bir yönetmelik çünkü. Yine işte R1 alarak çözümünün yapıldığını görüyoruz. Aynı şekilde ve burada e, kesme kuvveti sonuçlarını görmekteyiz. Şuradan hızlıca sınır değerleri değil, yapı risk değerlendirmesine buradan ulaşabiliyorsunuz. Şu an güçlendirme yaptığınız bir bina olduğu için bu yapının mesela riskli bina olarak değerlendirmedir sonucu çıktı. Bu şekilde raporun sonunda da binanın riskli olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde rapor alabiliyorsunuz. Aynı şekilde şimdi nonlineer ihtimal analizinde nasıl rapor aldığımız ve analiz seçeneklerinden bahsedeyim. Buradan anne itman izine tıkladığımda dayanma göre tasarım sonuçları silineceğini ve devam etmek isteyip istemediğimi soruyor. Evet diyorum. Burada nane itman izi seçenekleri açılıyor. Burada tabii ki de yön çarpanlarını tanımlıyorsunuz. Yön çarpanlarını, ikinci yön çarpanlarını yön çarpanlarını tanımlarken e, birden fazla ne kadar fazla seçerseniz analiziniz o kadar uzun sürer. İlk olarak ön değerlendirme yapmak için sadece X ve Y yönünde iki tanımlı yön seçebilirsiniz. Bina değerlendirme yöntemini işte yeni bina, mevcut bina, kapsamlı bilgi düzeyi, mevcut bina, sınırlı bilgi düzeyi olarak seçenekler mevcut. Burada mevcut bina kapsamlı diyelim. Burada modelleme seçeneklerini yine görmekteyiz. Temel üst yapı etkileşimini, ikinci mertebe etkilerini görmekteyiz. Bunu doğrusal olarak alalım. Burada da itme analizi yöntemi olarak işte sabit tek modlu, değişken tek modlu ve arsa yöntemine göre çözebiliyoruz. Şimdi sabit tek modlu yöne göre çözelim. Tamam dediğimde sabit tek modlu naniler itme analizi yapılıyor. İki yön seçtiğimiz için zaten hızlı bir şekilde bitecektir. Evet. Analizimiz tamamlandı. Analiz tamamlandı. Burada raporlar kısmına gelerek nonlineer itme kısmından analiz raporumuzu, nonlineer itme analiz raporunu oluşturabiliyoruz. Raporumuz oluştu. Burada aynı şekilde yine yapı yerleşim bilgileri, yapı kiriş döşeme yük analizleri mevcut kolon perde diş bilgilerini görmekteyiz. Burada yine aynı şekilde yapı performansı kısmına geldiğimizde e, yapının kontrollü hasar olduğunu, göçmen yönelim performans düzeyinin sağladığını burada da nonlinear itme analizinde görmekteyiz. Şöyle pardon. Ha.
Evet, %75 olarak belirgin hasar bölgesine geçiş görünmekte. Onu da gördük. Yine buradaki tabii ki de plastik dönme sonuçları, kirişler, kolonlar ve perde uçlarındaki birim değiştirme kontrolü ve sonuçlarını burada raporda görebilmektesiniz. Bu şekilde raporda kontrolden sonra da sınırlı hasar veya belirgin hasar şeklinde bu şekilde raporlanmaktadır. Aynı şekilde yine burada analiz sistem görüntüleme seçeneklerinde mafsallı ve uç serbestliklerini şöyle göster seçeneğinde buradaki nane itme X ve Y durumundaki aşama aşama durumu görebilmektesiniz. Şimdi bu şekilde performans analizi ve nane itme analizi yapıp raporları alabiliyorsunuz. Dilerseniz bizim programda tanımladığımız e, mantolama ve güçlendirme perdesi için çizimleri nasıl alabiliyoruz? Onları da hemen hızlıca bakalım. Çizimleri direkt çizimler kısmına alabiliyoruz ama tabii ki de hem güçlendirme perdesinde hem de mantolarda şu an ankrajları bizim tanımlayabiliyoruz. Şöyle hızlıca göstermek gerekirse burada gördüğünüz gibi kiriş ankrajı seçenekleri mevcut. Buradaki donatı çapı ve donatı aralıklarına göre. Aynı şekilde güçlendirme perdesi kolon ankrajları, mantolama ankrajları şeklinde manto bu ankraj seçeneklerini seçebiliyoruz. Programda şu an için ankraj hesabı yapılmamakta. Bu bizim iş listemizde buradan seçtiğiniz donatı ve ankraj boylarına göre çizimler verilmektedir. Hatta burada şöyle bir şey göstereyim size. Şöyle F1'e basarak perde ayarlarında e, hangi seçeneğin yapı bilgi bankamızdan ankrajlarda onu gösterelim hızlıca. İşte ankraj bölgeleri ve don't konumlarına verilen renklere göre aşağıda gösteriliyor farkındaysanız. İşte üst başlık bölgesi ankrajları kırmızıyla gösterilmiş. Yeşille üst gövde bölge ankrajları, ankraj alt bölgesi ankrajı yine magenta, turuncuyla kiriş ankrajları şeklinde buradaki güçlendirme perdesinin hem ankrajlar dergeç oluşturulmadığı ve oluşturulduğu durumlarla ilgili ayrı ayrı seçeneklerimiz mevcut. Bu durumlara göre girdiğiniz donatı çapı ve donatı aralığına göre çizimler alınmakta. Şimdi programa dönüp hemen çizimlerimizi alalım. Çizimler kısmına geliyorum. Burada ilk önce kolon aplikasyon planı diyeceğim. Kolon aplikasyon planında konu aplikasyon yolunda işte tüm katları mesela tek bir seferde almak istiyorsam hepsini seçeneğini tıklıyorum. Güçlendirmeyi yerinde aç ve güçlendirmeyi dışta aç seçenekleri var. Güçlendirmeyi dışta aç seçeneğiyle işlem yapacağım. Güçlendirme elemanlarını burada kolon aplikasyon planını görüyoruz. Burada hem kolonla şey üstte geldiği için hızlı taşımayla şu şekilde hızlı bir şekilde bloğu patlatmadan klavyeden sadece M tuşuna basarak bu şekilde ayarlayabilirim veya yazı yüksekliğini vesaire çizimleri alırken ayarlayabilirim. Burada akslara göre manto manto kalınlıkları kolon aplikasyon planında işlenmekte. Aynı şekilde güçlendirme perdesinin boyutlarını görmekteyiz. Burada ise çizimleri görmekteyiz. İlk olarak şu L şeklindeki oluşturduğumuz mantoların çizimleri. Burada tümden mantolama yaptığımız kolonun çizimi, güçlendirme perdesinin çizimleri. Görüldüğü gibi sağ ve sol taraftaki başlığı burada kullanmıyor. Sol tarafta bir başlık bölgesi oluşturuldu. Burada mesela 59 gibi bir yaptığımız meseleden dolayı şey kalmış. Bunu kullanıcı tanımlı olarak işte 60, 65, 70 tam sayı olarak da tanımlayabiliriz tabii ki. Burada da ankrajların çizimlerini görmekteyiz. Kolona giren ankrajı görüyoruz. Bu şekilde tüm katlarda güçlendirme perdesi ve mantolama çizimleri verilmekte. Aynı şekilde tabii ki de bunların
perde detaylarını aldığımızda şurada güçlendirme donanımlarını çiz dersek perde düşey açılarında da bu perdelerin biz e, bu şekilde çizimlerini alıyoruz. Burada da işte kiriş amperajlarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde perde detaylarında bu perde boy açılımlarında da mevcut kirişlere güçlendirme perdesinin detayları gözükmekte. Kalıp planı aldığınızda ise yapıda e, herhangi bir katta burada kalıp planında kalıp planında hem mantolamaları görüyoruz hem güçlendirme perdelerini görüyoruz hem de mevcut e, şöyle donatları sileyim mevcut lifli polimer tanımlamını kalıp polimerinde görüyoruz. Buradaki tabii lifli polimerin tanımına göre, sargı sayısına göre ayrıca bu şekilde sizin çizimlerde listomerle ilgili bir çizim ayrıca bir detay verilmediği için onu göstermeniz gerekebilir. Onu da kısaca hatırlatayım. Şimdi dilerseniz benim bugün bakıyorum notlarıma güçlendirme elemanları çizimi, güçlendirme ile ilgili anlatacaklarım, güçlendirme performansını anlatacaklarım bu kadar. Şimdi merdiven ve kubbe modelleme ile nasıl yapıyoruz? Onları hızlıca gösterelim. Bu mevcut yapıyı kaydedeyim. Mevcut yapı diyelim. Yine başlangıçtaki modelimizi açalım. Bu başlangıçtaki modelimizde dilerseniz ilk olarak bir merdiven tanımı nasıl yapabiliriz? Ondan bahsedeyim. Programda merdiven kütüphanesini kullanarak merdiven tanımlayabilirsiniz. Ben bugün size kullanıcı tanımı olarak bir merdiven tanımlayacağım. Merdiven kütüphanesini de hızlıca göstereyim tabii ki. Ribbon menüde merdiven ikonu tıkladığınızda açılan merdiven toolbarında ayarlar kısmına giderek buradan çok kollu, fantastik, tek kollu yuvarlak merdivenler şeklinde sağlıklı veya sağlıksız buradaki alt dosyalara giderek merdiven tiplerini görebilirsiniz. Mesela çok kollu merdivenlerden genellikle iki kollu, sağlıklı bir düz kollu merdiven seçeneklerini tıkladığımızda bu şekilde merdivenler mevcut kütüphanede. Bunları seçip daha sonra işte spacebar'la e, merdiven noktasını seçerek ilgili kısma yerleştirebilirsiniz. Şu köşeyi seçip mesela bu şekilde bir yönde merdiveni tanımlayabilirim. Daha sonra merdiveni M ile buraya tanımlayabilirim. Merdiven farkındaysanız tanımladı. Merdiveni çift tıklayarak merdiven ayarlarından buradaki merdiven kolu genişliğini, kol uzunluğunu, sağanlık uzunluğunu, sağanlık boyunu değiştirerek merdiveni ayarlayabilirim. Aynı şekilde yine merdiven deformasyonundan buradaki kenarlarla merdivenle oynayabilirim. Ama ben bugün kullanıcı tanımlı bir merdiven, rota ile kullanıcı tanımlı bir merdiven nasıl tanımlayacağımızı size göstermek istiyorum. Bu şekilde parametrelerle oynayarak merdiveni bu alana sığdırabilirsiniz. Ama genelde tabii ki de yapıdaki merdiven boşluklarına göre mimarlar farklı merdiven çözümleri yapabiliyor. Bunu oluşturmak için de buraya basit bir tane iki kollu bir merdiveni nasıl rotayla tanımlayabiliriz ondan bahsedeceğim. İlk olarak bu merdivende rota komutuna giriyorum. Rota komutuna istersek klavyeden rota yazarak girebiliriz ya da çizimlerdeki burada rota o ikonuna tıklayarak girebiliyoruz. Şimdi ilk önce bu kısmı bir hızlıca ölçelim. Ne kadarlık bir merdiven girmemiz gerekiyor? 291 santimlik bir kısım var. Bunun 120'si sağanlık olsa 120'si sağanlık olsa bize yani 290 desek 170 santim merdiven kolumuz olsa
170 santimlik bir merdiven kolu uzunluğunda iki kolu merdiven çizelim. Şimdi buradan 170 santim olarak merdivenin ilk kolunu çiziyorum. Daha sonra şu uzunluğumuza da bakalım şimdi. Bu uzunluğumuz da 250. 250 ise 120 10 santim bıraksak. Tamam, 120 santimlikte, yani 120 santimlik bir kol çizelim buradan da. Bunu çizerken şimdi bu 170'i klavyeden çizdim. CTRL'ye tıklayarak şu baştan alayım. Rota objesine girdim. CTRL ile şurada gelişmiş yakalamayla kirişlerin kesişimindeki köşe noktayı yakalayabiliyorum. Bu şekilde Shift'e basıyorum şu an. Çünkü Shift'e basmazsam eğer dik olmaz. Ama Shift'e basarak dik olmasını sağladım çizgimin. 170'i yazdım. Enter'a tıkladım. Şimdi üst tarafa geçiyorum. Yine Shift'e bastım. Bu sefer Y yönünde çizeceğim. Klavyeden ölçüye geçmiş. Özür dilerim. Uygulamaları. Bir dakika. Değil şu. Aldım. Şu tamamlamamız lazım. Ha, ölçüdeymiş. Rota objesine ilgili. Neden çizemediğimi şimdi anladım. Uzaklıkla çizmeye çalıştığım için çizemiyormuşum. Rota objesine girmem lazım. Hemen yukarıdan çizimler, rotaya giriyorum. 170 artı. Şimdi klavyeden shift'e basarak 120 olarak girdim. Şu an girmiş oldum. Şöyle CTRL shift'le noktaları yaparak birinci çıkış hattımı çizdim. Şimdi burada bir sağanlık çizeceğim. Rota diyorum. Şöyle kolumu hatta bu şekilde etrafından yine CTRL'ye basarak bu kenarları yakalayıp çiftle dik olacak şekilde sağlayabiliyorum. Şu noktayı yakalıyorum ve otomatikman yine CTRL shift'e basarak tıkladım. Şimdi burada benim eğer bunu düz olarak geçersem burada programda bize çıkış hattının aynı hizada olmaması ile ilgili hata verecektir. Burada bizim şurada 120 santimlik bir yine çıkış hattımız olacağı için burada bir merdiven kovasındaki kısmı 3 noktayla oluşturmamız gerekiyor. Veya bu kısmı oluşturmuyorsanız bile buraya 3 noktalı bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Neyi kastettiğimi şimdi göstereyim size. Şurayı 120 santim olarak oluşturdum. Şuradan 5 santim şöyle bir kısım bırakarak çiziyorum. Burayı düz geçecekseniz de burada 1, 2, 3 nokta oluşturabilirsiniz. O şekilde de yine e, merdiveni oluşturabilirsiniz. Şimdi diğer çıkış hattımı hızlı bir şekilde çizeyim. Tamam. Merdivenimi oluşturdum. Şöyle merdivenimi şimdi dışarı alayım. Merdiven sınırlarını rotayla. Şimdi merdivenimi oluşturduktan sonra benim rotayla merdiven sınırını oluşturduktan sonra merdiven çıkış hattını çizmem gerekiyor. Çıkış hattını da yine rotayla aynı şekilde çizeceğim. Şuradaki orta nokta F5'e basarak klavyeden veya üst toolbar'dan orta noktaya tıklayarak rota komutuna giriyorum. Burada merdivenin buradan başlayıp bu tarafa doğru yukarı doğru çıkmasını isteyeceğim. Şimdi bunu bu şekilde çıkış hattı aşağıdan yukarı bir şekilde olacak şekilde çiziyorum. Birinci çıkış hattımı bu şekilde oluşturdum. Sonra komuttan çıkıyorum. Yani tıkladım, komuttan çıktım. Komuta tekrar mouse'un orta tuşuyla veya komuta tekrar ribbon'un üzerinden girerek burada U şeklinde bir sağanlık döndüğüm için şu şekilde ikinci çıkış hattına giriyorum. Komuttan çıkıyorum ve bu şekilde çıkış hattını tamamlıyorum. Eğer çıkış hattının yönü çok önemli, çıkış yönüne göre. Diyelim ki bunu bu şekilde tersten çizdiniz. Şimdi burada hata yapalım. Tersten çizelim. Tersten çizince ne olduğunu da ayrıca görelim. Bu şekilde çıkış hatlarını çiziyorsunuz ayrı ayrı. Çizdikten sonra burada e, betonarme kısmında merdiven ikonunun altındaki oka tıklayarak yeni merdiven oluştur kısmına giriyorum.
Yeni merdiven oluştur kısmına geldikten sonra ilk başta komut satırında bana merdiven alanı için rota objesiyle tanımlanmış kapalı bir alan seçin diyor. Buradaki kapalı alanı seçiyorum. Daha sonra çıkış hattını seçin diyor. Çıkış hattını seçtim. Burada merdivenimin ilk kısmı oluştu. Burada merdiven yüksekliğini girmem gerekiyor. Merdivenimin benim kat yüksekliğim 3 metre. 2 kollu merdiven çiziyorum. Burada 1,5 metre çıkacak o zaman. 150 santim merdiven yüksekliği giriyorum. Burada basamak sayısını girebiliriz. İşte merdivenin kalınlığını, korkuluk kalınlığı, korkuluk yüksekliğini vesaire girebiliyoruz. Bu zaten merdiven olduğu için tamam diyorum. Burada ilk olarak merdivenimin İlk koluna girdim. Daha sonra yeni merdiven oluştur diye bu sefer merdiven alanı ekle kısmından mevcut merdiven ekleyeceğim için ilk önce alanı eklemek için merdiveni seçin diyor. Merdiveni seçiyorum. Daha sonra merdiven rota ile objesiyle oluşturduğum kapalı alanını daha sonra çıkış hattını seçiyorum. Burada farkındaysanız döner bir merdiven oluşturuyor bu şekilde. Burada tipi ister merdiven ister sağanlık olarak belirleyebiliyoruz. Bu şekilde eğer döner bir merdivenimiz varsa döner bir merdiven olarak veya sağanımız var sağanlık olarak belirleyebiliyoruz. Ben sağanlık olarak belirliyorum ve tamamlıyorum. Şimdi merdiven alanını yine aynı komuta mouse'un orta tuşuyla veya merdiven alanına ekle komutuyla giriyorum. Mevcut merdiveni seçiyorum. Çıkış rota ile oluşturduğum kapalı alanı ve çıkış hattını seçtiğimde bu sefer farkındaysanız çıkış hattını yanlış şey yaptığım için aynı şekilde dönen bir merdiven oluştu. Yani yanlış bir merdiven oluşturmuş oldum. Burada niye bu şekilde oldu? Çünkü çıkış hattını yanlış yönden çizdim. Buradaki çıkış hattını düzeltmem için de buradaki rota ile çizdiğim çıkış hattı çizgisini siliyorum. Soldan sağa değil, sağdan sola şeklinde tanımlıyorum. Çünkü çıkış hattım bu şekilde devam ediyor. Tanımımı yaptım. Şimdi aynı şekilde yine merdiven alanı ekle kısmına tıklayarak bu şekilde merdiven çıkış hattını düzelterek merdiven tanımımı bitiriyorum. Bu şekilde merdivenimizi tanımlayabiliriz. Merdiveni tanımladıktan sonra merdiveni yerine oturtalım. Oturtmadan önce şunu silelim. Burada bir de merdivenin korkuluk sakla göster özelliği var. Buradaki korkulukları gizlemek için şu şekilde korkulukları tıklayarak korkulukları da kapatabiliyorsunuz. Merdivenimizi taşıyalım. Bu şekilde merdivenin CTRL hassas gelişmiş yakalamayla oturttum bu şekilde. Şimdi merdiveninizi tanımladıktan sonra merdiveninize yapmamız gereken iki işlem daha var. Birincisi e, merdiven mesnet koşullarını belirleyeceğiz. Daha sonra merdiven betonarme hesap akslarını çizeceğiz. İlk olarak betonarme hesap akslarını da çizebiliriz. İlk olarak onu yapalım. Şimdi burada merdiven alanlarını seçin diyor komut satırında hesap aksı çizeceğim. Ben merdivenin çıkış yönünde hesap akslarını çizeceğim. Diğer yönde zaten program otomatikman hesap akslarını oluşturacak. Şimdi burada merdivende tabii donatı devamlılığı açısından sağımlıkla beraber çıkış hattında iki alanı beraber seçiyorum. İki alanı seçtim farenin sol tuşuyla. Sonra sağ tuşa basıyorum fareden ve hesap aksı çizmem için farkındaysanız mouse imleci de değişti. Buradan Shift'e basılı tutarak şu şekilde çıkış hattı yönünde her iki e, merdiven alanını kapsayacak şekilde tıkladığım zaman zaten baştan sona uzatarak hesap aksını oluşturmuş oluyor. Aynı şekilde tekrar mouse'un orta tuşuyla komuta giriyorum. Sağımlığa çizeceğim bu sefer. Sağımlığa çizmek için sağımlığı seçtim. Sağ tuş yaptım. Sağımlık yönünde de tek bir hesap aksı çiziyorum. Şimdi sağımlık ve diğer çıkış hattını kapsayacak şekilde merdiven alanını seçiyorum. Sağ solla beraber ilk önce sağ tıkladım. İmlecim değişti. Bu şekilde merdiven hesap akslarını çizmiş oldum. Diğer dediğim gibi diğer yöndeki hesap aksları program tarafından otomatik olarak tutulacaktır. Hesap akslarını bu şekilde çizdikten sonra e, şimdi merdivene mesnetlenme koşullarını belirleyelim.
Merdiven mesleklenme koşullarına tıkladığımızda şu şekilde merdiven kenarına göre burada e, yapıdan bağımsız veya yapıyla birlikte çözüm mesleklenme koşulları var. Tabii ki de yapıyla birlikte çözümü ben öneriyorum. Yapıdan bağımsız da çözebilirsiniz. O zaman size ötelemeye veya dönmeye önlenmiş durumlardaki kenarları işaretlemeniz gerekiyor. Yapıyla birlikte de çözdüğünüz zaman merdiven kenarlarının hangi yapı elemanına bağlıysa bu tanımlamaların yapılması gerekiyor. Buradaki girdiğiniz mesleklenme uzaklığına göre. Merdiven başlangıç kısmında eğer bir temel yoksa, temele bağlı seçeneği yoksa, diyelim ki merdiven başlangıç kısmının burası bir temelde tanımlamadınız. O zaman bu kenarı seçerek de sadece ankastre mesnet olarak tanımlayabilirsiniz. O zaman merdivenin burası tutulu olarak ankastre olarak analiz olur. Şimdi ben tabii ki de burada yapıyla çözeceğim dedim. Buradaki mesleklenme uzaklığına bağlı olarak merdiven kenarlarının kolonlara, kirişlere, perdelere, döşemelere ve temellere hangi kenar neye bağlıysa onun seçilmesi gerekiyor. Ama benim mesleklenme uzaklığına göre burada analizde yapılabilecek bir sorunlu bir durum var mı? Zaten buradaki merdivenin mesela buradaki sağanlığım kirişlere, şu kenarım kirişe. Bu kenarın yine aynı şekilde kiriş zaten var. Buradaki kirişe yani nesnetlenecek. Buradaki de yine aynı şekilde kirişe nesnetlenmesi gerekiyor. Şimdi çıkış hattında nesnetlenmesi gereken kısım ne? Buradaki yine kirişe nesnetlenecek. Bu alt taraftaki de kirişe nesnetlenecek. Bunları tek tek ayarlayabilirsiniz. Tek tek ayarlamayıp tüm kenarları uygula ve kapat deyip hepsine mesleklenme koşullarına tıklayıp yaparsanız buradaki mesleklenme uzaklığına bağlı olarak program otomatik olarak birbirine bağlayacaktır. Tabii buradaki mesleklenme uzaklığına göre sizin projenizde de döşemeler, kilişler, merdiveni yakınından vesaire geçiyorsa burada yanlış mesleklenmeler olabilir. O yüzden kenarlara tek tek tıklayarak yapmanızı öneririm. Hızlı bir şekilde hani o tarz bir durum söz konusu mesela bu projede değil. O yüzden bu şekilde hızlı bir şekilde tüm kenarları uygula kapat diyerek de hani hepsini seçerek de yapabilirsiniz. Ama ben size tek mesleklenme koşullarında kenarları tıklayarak seçmenizi öneriyorum. Analiz modelinde sorun yaşamamız açısından. Bu merdiveni tanımladık. Merdiveni şimdi dilerseniz tüm katlara kopyalayalım. Kat kopyala diyorum. Şuradan sadece seçili objeleri diyorum. Kat kopyala dedim. Kopyaladım. Şu merdiven kovasında olan kısmı şu şekilde katın üzerine gelelim. Seçili olan şuradaki kısmını silelim. Bu şekilde merdivenlerimizi yaptık. Tabii ki buradaki merdivenimi, en alt kattaki merdivenime bir göz atayım. Buradaki çünkü temele bağlı olacak. Mesela onunla ilgili bir sıkıntımız olmuş mu kopyaladıktan sonra mesleklenme koşullarına. Mesela tekrar baktığımda merdivenin ana yapıya mesleklenmesi için akıllı bağlantı yöntemini kullanmak ister misiniz seçeneği geldi. Bu versiyon 11'de gelen bir seçenek. Buna da evet diyerek akıllı bağlantı yöntemiyle bu şekilde ayarlanmasını istiyorum. Zaten burada farkındaysanız bağlantıların analiz sonunda ötelemelerinin kontrol edilmesi gerektiğini program burada bize hatırlatıyor. Ve eğer diyor ki sorunlu bir durum varsa diyor merdivenleri yeniden tek tek kenarlarla meslettiği uyarısıyla veriyor. Tamam diyorum ve şimdi yapıyla beraber çözdüğüm için tüm yapıyla beraber merdiveni de analiz etmiş oluyorum. Evet, analizimiz tamamlansın. Daha sonra merdiven çizimlerini nasıl aldığımızı hızlı bir şekilde gösterelim. Merdiven hesap raporuna bakalım ve devam edelim.
Evet, analizimiz tamamlandı. Şimdi analiz ve tasarım kısmından merdiven kısmına tıkladığımda burada tüm katlarda dersek veya tek bir katta şu an birinci bodrum katta merdiven donatılarını görebiliyoruz. Görüldüğü gibi çizdiğim donatı akslarında merdiven donatıları gözükmekte. Aynı şekilde enine dediğim gibi enine otomatik olarak da merdiven donatıları diğer yönde çizilmiş. Burada altta ve üstte düz donatıları görüyoruz. Aynı şekilde donatı seçiminden programda merdiven donatılarında da hangi donatını kullanıp kullanamayacağını seçebilirsiniz. Buna göre tasarım yapabilirsiniz. Analiz ve tasarım kısmından kendiniz elle donatıları değiştirebilirsiniz. Raporlar kısmından Ribbon Validator raporlar kısmından şurada hemen merdiven raporumuzu alalım. İlk başta bir gözüme çarpmadı. Burada mesela merdiven raporunu ilk başta bulamadım. Burada farkındaysanız betonarme kısmında şurada küçük yerde. Bunu bulamadığımda mesela burada herhangi bir komut ara satırı da mevcut. Merdiven raporu yazarsak buraya, merdiven yazarsak sadece, merdivenle ilgili mesela tüm durumlar çıkıyor. Burada farkındaysanız betonarme raporlar merdiven genel raporunda görebiliyoruz. Bu şekilde bulamadığınız durumlarda arama penceresinde kullanabilirsiniz programda. Ve tıklayınca da merdiven raporumuz oluştu. Bu şekilde oluşturduğumuz merdiven genel bilgileri, merdivenin kabuk sonlu elemanlarla olan sonuçlarını, merdiven raporunu bu şekilde görebiliyoruz. Her katta alan 1, alan 2'de girilen donatıları vesaire merdiven raporunda görebiliyoruz. Aynı şekilde zaten merdiven raporları dışında analiz ve tasarım sistem görüntüleme seçeneklerinden kabuk eleman sonuçları, burada merdiven sonuçları kısmından da merdivendeki deformasyonları ve merdivenin yapıya bağlantılarını da yine aynı şekilde görebilmekteyiz. Mesela burada merdivenin şu şekilde analiz modelinde özellikle e, tüm noktalı rigid bağlantıları göster seçeneğinde burada mesela merdivenin döşemeye ve kirişe bağlı olduğunu ve aynı şekilde buradaki sağanlığın yine kirişlere bağlı olduğunu ve merdivenin çıkış noktasının da buradaki kirişe bağlı olduğunu görebilmekteyiz. Buna göre zaten merdivenin kabuk sonuçlarındaki, merdiven sonuçlarındaki ilgili kombinasyonlarda eğilme momentlerini ve öteleme sonuçlarında görebilmekteyiz. Şöyle merdivendeki ötelemeleri de bu şekilde bakabiliriz. Renk skalasından da durumu irdeleyebiliriz. Evet, merdiven sonuçlarını bu şekilde gözetiyoruz. Çizimlerini nasıl alıyoruz merdivenin? Çizimler kısmına gelerek çizim oluştur kısmında ve kalıp planında da alırken tablo ayarlarında ileri ayarlarda merdivenlerin dahil et seçeneği var. Merdivenlerin dahil et seçeneğiyle direkt kalıp planı içerisinde merdivenlerin çizimlerini alabilirsiniz. Ayrıca direkt sadece merdiven çizimlerini almak istiyorsanız merdiven çizimleri kısmına tıklayarak e, bu şekilde ilgili seçili kattaki merdiven çizimlerini alabilirsiniz. Burada yine hızlı şurada hızlı taşımayla şu şekilde donatla ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde merdiven çizimleri verilmektedir. Aynı şekilde işte merdivenin alt ve üst donatılarının burada da görmekteyiz. Bu şekilde merdiven çizimi programda verilmekte. Bunları isterseniz kalıp planında kendiniz buradan kopyalayabilirsiniz veya direkt kalıp planında dediğim gibi merdivenle dahil diyerek de kalıp planında onu da alalım isterseniz hızlıca göstereyim. Merdivenleri dahil et dersem de merdivenlik bir şekilde kalıp planında alabiliyorsunuz. Burada merdiveni gösteriyor. Bağıntıları için tabii ki de kopyalayıp buraya kesitleri getirmeniz gerekiyor. Merdiven çizimleri de bu şekilde. Şimdi isterseniz kubbe modellemeyi nasıl yapıyoruz? Kubbe modellemeyi onu kısaca size gösterelim. Şurada başka bir program açayım hemen.
Evet. Kubbe modellemek için objeler kısmında Ribbon kubbe kısmına tıklıyoruz. Açılan toolbar'da bize zaten burada kubbe direkt kısmı geliyor. Yay kubbe, üç noktadan yay kubbe ve kubbe tonal meslekleri tanımlama seçenekleri var. Tek tıklayıp bu şekilde mouse'la bizim kubbeyi tanımlayabiliyoruz. Buradan seçtiğimiz parametrelerle beraber tanımladıktan sonra da zaten kubbe özelliklerine girerek buradan kubbe yüksekliğini, kubbe yarıçapını da değiştirebiliyorsunuz. Yani mesela burada 250 girip bunun yüksekliğini 150 girip işte kubbe kalınlığını, kubbenin yerden yüksekliğini bu şekilde belirleyerek kubbe özelliklerini parametrelerle girebiliyorsunuz. Buradaki kubbedeki yatay parça ve düşey parça sayısıyla da kubbenin Alez modelindeki yuvarlaklığını görebiliyorsunuz. Yani ben burada yatay parça sayısını düşürdüğüm zaman sekizgen bir kubbe elde ederken diğer türlü 16gen bir kubbe elde ederek daha yuvarlak bir e, durum söz konusu oluyor. Buradaki parça sayısını arttırdığımız zaman kubbenin yuvarlaklığı artmış oluyor. E, Materyaller renklerini buradan ayarlıyoruz. Statik kısmından beton sınıfınız, kubbeye gelen sabit yükü ve hareketli yükü, son eleman gelişimini buralardan belirleyebiliyoruz. Şöyle bir kubbe yapalım. 350'ye kubbenin yarıçapı da 350 olsun. Bu şekilde bir kubbe mesela tanımlayalım. Bu kubbenin şimdi altına bir kolon kiriş çerçeve çizerek çizimini ve raporunu sağladığımızı hızlıca gösterelim. Şöyle noktadan bir kolon atacağım. Daha sonra bir de kiriş tanımlayalım. Şöyle sürekli yay kiriş komutuyla sürekli kiriş yay komutuyla 4 tane kiriş. Bu şekilde kubbemizi tanımlayabiliriz. Tabii kubbeleri kirişlere veya kolonlara oturtmamız gerekiyor. E, Şuradaki yine objeler kısmından kubbe kısmına gelerek merdivenlerde yaptığımız gibi kubbenin mesnet koşullarını belirlememiz gerekiyor. İşte yapıyla mı yapıdan bağımsız şekilde çözmemiz için. Burada kubbenin şu an hiçbir seçeneği seçemiyorum. Kubbe kenarını seçmem gerekiyor çünkü. Burada yapıyla yani herhangi bir kubbe kenarını seçip bu seçenekleri aktif hale getirmem gerekiyor. Burada herhangi bir kubbe kenarını seçip tüm özellikleri seçip buradaki mesleklerine uzaklığını dikkate alarak tüm kenarda uygula ve kapat dediğim zaman bu şekilde kubbemi yapıyla beraber çözebilirim. Yani yapıdan bağımsız bir şekilde kubbe tanımladığımda ise onu da göstereyim. Mesela bunu yapıdan bağımsız bir şekilde tanımladım ve buna gelip e, kubbe kenarından gelip bunu da yapıdan bağımsız metrelenme koşuluna göre çözelim. Burada ilgili kenara tıklıyorum. Bir dakika. Ve yanında bir sıkıntı oluştu. Onu tekrar çizeceğim. Kenarına tıklıyorum. Burada da işte ötelemeye, dönmeye önlenmiş şekilde mesela üç kenardan tutup bu kubbeyi bu şekilde de yapıdan bağımsız bir şekilde tanımlayabilirim ve kapat dediğim zaman bu üç taraftan tanımlanır. Şimdi yapıdan bağımsız tanımladığımız zaman tabii ki de analiz kısmına gelip direkt kubbe ve tonoz analizine tıklarsak işte alternatif mesh algoritmasını oluştur dediğim zaman burada tutulu yerlere göre bir kubbe analizi yapıp son elemanlarda eğilme sonuçlarına göre bir kubbe sonucu almış oluyorsunuz. Ama farkındaysanız yapıyla beraber çözeceğim kubbenin bir sonucunu almadınız.
Onun için tüm yapının analizi yapılması gerekiyor. Tüm yapının analizini yaparsanız buradaki kubbenin sonucunda elde etmiş oluyorsunuz. Kubbelerde yine aynı şekilde analiz görselleştirme seçeneklerinde kabuk sonuçlarında kubbe ve tonos sonuçlarında öteleme, M1-1, M2-2 eğim momentleri, kesme kuvvetleri, alt ve üst taraf olacak şekilde ilgili yönlerde donultu alanlarını görebilmektesiniz. İlgili kombinasyonları seçerek. Kubbe donatı tasarımının da analiz ve tasarım kısmından kubbe kısmına gelerek her iki kubbe için hem X hem Y yöndeki kubbe donatılarını görebilmektesiniz. Buradan dilerseniz kubbe donatılarını arttırabilirsiniz. E, Aynı şekilde rapor almak istediğiniz zaman buradan kubbe tonos sonuçları raporundan kabuk sonuçlarının sayısal raporunu bu şekilde alabilirsiniz. Her düğüm noktasına göre burada öteleme, eğim moment değerlerini raporda verilmekte. Çizimlerde ise betonarme kısmına gelerek kubbe çizimlerini tıklayarak e, tamam diyelim. Bu şekilde kubbe çizimini alabiliyorsunuz. İki ayrı pafrada vermiş. Bu şekilde hem kesti donatıları ve bu şekilde ende donatı detaylarıyla kubbe çizimini alabilmektesiniz. Kubbe çizimi de bu şekilde. Ee, Şimdi istinat duvarı tanımlamasına geçelim. İstinat duvarı için şu mevcut modele geçelim. Şimdi istinat duvarını tanımlarken şimdi istinat duvarı dayanma yapısı. Dayanma yapısı ve bu programda yaptığınız modelden bağımsız olarak ayrı bir şekilde çözülüyor. O yüzden yani ayrı bir proje dosyasında veya modeliniz proje dosyasında çözebilirsiniz ama istinat duvarı ve aynı şekilde kuyu temel ayrı yapı elemanları, dayanma yapıları olduğu için ayrı bir şekilde kendi işlerini değerlendirilmekte. Bunları tanımlarken betonarme kısmından burada ribbon menüde istinat duvarı komutuna tıklıyoruz. İstinat duvarı komutu ribbon menüde burada. Açılan toolbar'da direkt bu şekilde bir uzunluk çizdiğimizde istinat duvarını çizmiş oluyoruz. Buradaki genel ayarlarda ilk olarak genel ayarlardan önce ilk olarak boyut ayarlarına gelelim. Buradaki istinat duvarının ön pabuç uzunluğu zaten burada hangi uzunluğun neresi olduğu da görsel olarak okla gösteriliyor. İstinat duvarının yüksekliği, pabuç kenarında yükseklik, konsol kenarındaki pabuç yüksekliği, işte konsol üst genişliği, konsol alt genişliği şeklinde istinat duvarının taban dişi olup olmayacağı seçenekleriyle istinat duvarının boyutlarını ayarlıyorsunuz. Zemin parametrelerinde ise aktif taraftaki toprak yüksekliği, şu an mesela 6 metrelik bir istinat duvarımız var ve 6 metre boyunca aktif toprak olduğu gibi bunun 5 metre dersek görsel olarak bu şekilde istinat duvarındaki toprak yüksekliğini de görebiliyorsunuz. Pasif toprak yüksekliğinde şu an mesela hiç toprak yok. Bu şekilde 2 metre toprak yüksekliği yapabiliriz. Yine dolgu toprak açısını açı olarak aktif taraftaki dolgu toprak açısını da ayarlayabiliriz. Şöyle 1 metrelik bir pasif toprak yüksekliği koyalım. Genel ayarlarda işte istinatın çizdiğiniz çizime göre kaçıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki çiroz çaplarını ve çiroz sayılarını ayarlayabiliyorsunuz. Metrekaredeki çiroz sayısını. Drenaj ve zemin parametrelerini ayarlıyorsunuz. Buradaki drenaj ve zemin parametrelerine göre barbakan aralıkları, drenaj borusu çaplarına göre çizim almaktasınız. Aynı şekilde istinat sehpa doğrusu çapını ve metrekaredeki sayısını belirleyebiliyorsunuz. Analiz parametrelerinde ise dediğim gibi istinat duvarı ayrı çözüldüğü için buradaki analiz parametrelerine göre çözülmekte. Yani analiz ayarlarındaki duruma göre çözülmekte. Burada kendiniz kısa periyot tasarım spektre ivme katsayısını görüyorsunuz. STS değerini hesaplayıp giriyorsunuz. Bunu analiz ayarlarında zaten yapının mevcut spektre ivme katsayısını e, analiz ayarları sihirbazından görüp buraya girebilirsiniz. Yeni dolgu özelliklerini giriyorsunuz zemin raporuna göre.
Zemin imajı ağırlığında zemin kayma direnci açısından sürşarj yükü varsa sürşarj yükünü aktif hale giriyorsunuz. İşte zeminle temel ve zemin arasındaki sürtünme durumunu ihmal et. Hesaplanmış sürtünme açısını kullan seçenekleri var. Statik eşdeğer azaltma kastesini yönetmeliğe göre burada giriyorsunuz. Aynı şekilde zemin özelliklerini de yine giriyorsunuz. Dediğim gibi zemin raporuna göre. Ve tamam dediğiniz zaman burada da yine güvenlik kastları yönetmeliğe göre mevcut istinatta. Tamam dediğiniz zaman istinat duvarını tanımlamış oluyorsunuz. Analiz yapmak için burada istinat duvarı analizine tıklıyorsunuz. Analiz sekmesi altında. Tıkladığınızda da burada istinat duvarının sonuçları gelmekte. Şu an mesela bu istinat duvarını çok kurtardı. Çünkü pabuç uzunluğumuz yeteri kadar var. Burada devrilme güvenliği ile ilgili bir sorunumuz yok. Burada çıkan ama mesela konsol arkasında çok fazla bir donatı çıkmış. Büyük ihtimal girdiğimiz zemin özelliklerinden olabilir. Fazla bir donatı çıkmış. Bunları duruma göre değerlendiriyoruz. Şimdi mesela yani kurtardı, kurtarmaya da bilirdi bu arada istinat duvarımız. Kurtarmayan bir, yani mesela buradaki şimdi arka pabuç uzunluğu 3 metre değil de biz 150 santim yaparsak bu istinat duvarı büyük ihtimal kurtarmayacaktır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer aşağı ve yukarı yönlü deprem kuvvetlerinden hem kayma güvenliği hem de devrilme güvenliğinden istinat duvarı kurtarmadı. Arka pabuç üzerinde den yük alarak çalışan bir dayanma yapısı olduğu için zaten arka pabuç uzunluğu çok önemli istinat duvarında. Burada devrimli güvenliği sağlamak için arka pabuç uzunluğunu uzatarak kurtarabiliyorsunuz. Tabii ki bazı durumlarda istinat duvarını kurtarmak zor olabiliyor. Bir de şöyle durumlar oluyor. Burada kesinlikle aktif ve pasif toprak yüksekliğini doğru girmeniz gerekiyor. Yani kullanıcılarımızın bazısı işte konsol tipi istinat duvarı çözmek istiyor. İşte ön pabuç uzunluğu hiç olmadan böyle L tipi istinat duvarı çözmek istiyor. Bu şekilde de istinat duvarını kurtarması çok zor oluyor. Kesinlikle bir ön pabuç uzunluğu olmalı. Veya aktif ve pasif tarafı birbirine karıştırıyorlar. Farklı yükleme yapıyorlar. O tür durumlara dikkat ederek istinat duvarının modellenmesi gerekiyor. Bu şekilde istinat duvarını mesela şimdi istinat duvarı analizi yapalım. Tamam dedik. Bu şekilde diyelim kurtardık. Kurtardıktan sonra çizimlerini şu şekilde alıyoruz. Çizimler kısmında istinat duvarı açılımını tıklıyorum. Burada işte kalıp planında zemin taramalarını görüyoruz. Patla ayarları, ileri ayarlar, genel ayarlar. Bu şekilde istinat duvarının çizimini alabiliyoruz. O dediğim ilk başta barbakan ve drenaj borusu çaplarına göre burada bir çizim veriliyor. Daha sonra donatı detaylarının oluşturduğu çizim ve kesit çizimlerini görmekteyiz. Aynı şekilde sehpa çizimi de var. Beton hacmi ve kalıp alanı planında ayrı ayrı metraj olarak istinat duvarında bu şekilde verilmekte. İstinat duvarıyla aynı mantıkla çalışan programda bir de kuyu temel var. Kuyu temellerde yine dayanma yapısı olarak istinat duvarının farklı geometrisinde olduğu bir yapı. Onu da şöyle göstereyim hızlıca. Kuyu temellerde de yine aynı boyut durumları var. Bu sefer kuyu temel olarak tanımlıyoruz. İşte temel genişliği dediğimiz alt kısmı, temel yüksekliği. Buradan seviye kısmını seçiyoruz. Kaç seviyeli bir kuyu temel seçeceğimizi diyelim ki 30'a 200 olsun. Bu da 25'e 200 olsun. Yani bu şekilde bir kuyu temel tanımı yapabilirsiniz. Şunu biraz daha kalın yapayım. Bu şekilde kuyu temel tanımlayabilirsiniz. Seviyesine göre yani 3 seviyeli bir kuyu temel tanımı yapılabilir. Yine pardon şuraya 100 yazıp şuraya 25 yapmıştık zaten. Bu şekilde 3 seviyeli bir kuyu temel tanımı da yapılabilir. Buradaki zemin yükseklik değerini de kuyu temel yüksekliğine göre girmeniz gerekir. Üstten veriyoruz burada. Pardon. Yani 0 dediğimiz zaman direkt full kuyu temel
toprak yüküyle karşılaşmış oluyor. Bu şekilde kuyu temel tanım yapıyoruz. Analiz parametreleri de aynı şekilde istinat duvarındaki şekilde daha demin belirttiğim şekilde tanımlanıyor. Kuyu temellerde farkındaysanız bu ST sıfır gözüküyor. Çünkü kuyu temeller dayanma yapıları geçici olarak genellikle yapılıp daha sonra kaldırılıyor. O şekilde olduğu için deprem kuvveti almadan tasarlayabilirsiniz. Eğer geçici yapmayacaksanız deprem kuvveti alarak tasarlayabilirsiniz. Bu şekilde yapıp tamam derseniz aynı şekilde kuyu temel analizine tıklarsanız da burada kuyu temel sonucunu görebiliyoruz. Tamamen toprak yapıp buradaki perde kalınlıklarını biraz az yaptığımız için depremsiz ve deprem durumunda sınırdan şu an kurtarmadığını görüyorum. Birazcık kalınlıkları arttırarak kurtarabiliriz diye düşünüyorum ve temel kalınlığını. Bu şekilde kuyu temelli şu şekilde deneyelim hatta hızlıca. Devrilmeden kurtarmadı. O zaman temel kalınlığı arttırmamız gerekecek. Hmm, Hemen genişliğini ve kalınlığını şöyle yaparsak ne oluyor? Bakalım. Bu sefer de düşey yükleme depremsizde kurtaramadık. Devrilme güvenliği sağlanıyor. Kayma güvenliği de sınırdan sarmadı. Burada tabii ki şimdi bununla şöyle son bir şey deneyeceğim. Birazcık toprak seviyesi bu kadar olmazsa toprak şeyini azaltacağım. Bir de analiz parametrelerinde tamam o analiz parametrelerini bu şekilde yapalım. Tamam diyelim kurtarmıyorsa da yani dediğim gibi geçici olarak tasarlanan şey olduğu için bu şekilde toprak yüksekliğini azalttığımız zaman kurtardık. Ama tabii ki de mevcut toprak yüksekliğini girmemiz gerekiyor. Zaten devrilme güvenliğinden sınır değerden kurtardık depremsiz durumda. Bu şekilde kuyu temel analizde yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde kuyu temelinde çizimlerini kuyu temel çizimleri kısmından bu şekilde alabiliyorsunuz. Donatı tasarımını ve kuyu temel e, kesitini ve donatı çizimlerini bu şekilde alabilmektesiniz. Şimdi konularımıza baktığım zaman bir hızlıca toprak yükünü daha önceki webinarımızda da göstermiştik. Sadece toprak yükünün tanımından bahsedelim. Projemizde şu elemanlar sınırı. Bodrum perdelerine toprak yükü tanımlamak istediğimiz zaman e, versiyon 11 ile beraber artık bunu otomatik olarak yapabiliyoruz. İlk olarak kat parametrelerin, kat genel ayarlarındaki e, toprak koduna bakıyorum. Ben sıfırdan 3 metre yani 3 metrelik bizim bir toprak yüksekliğimiz var. Benim sıfır kodum temel seviyesi. O zaman global olarak 3 metrelik bir toprak yüksekliğim olduğunu görüyorum ben. Diyelim ki bütün Bodrum perdeleri etrafında bir toprak yükü varsa toprak yüklerini tanımlamak için herhangi bir perdeyi seçip hepsini seç dediğimde tüm zaten su basman tüm katlar devam etmeye perdeler seçilecek. Burada sağ klik tıklayıp perde üzerine sağ klikle tıklayıp yük ekle diyerek perde toprak yükü veya hidrostatik yük olarak su yükü perdeye tanımlayabilirim. Perde toprak yükü diyorum. Burada toprak yükü üst kotu da 3 metrede olduğu için 3 metre olarak tanımlıyorum. Sürşarj yükü varsa kendiniz burada Newton bölü metrekare olarak sürşarj yükü aynı zamanda girebiliyorsunuz. Su yükünü de buradan yine global olarak ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde aynı anda. Tamam dediğim zaman bu şekilde toprak yükünü tanımlamış oluyoruz 3 metre eğer benim katgen ayarlarında diyelim ki temel seviyem eksi 300 olsaydı, birinci bodrum katım sıfır kodunda olsaydı, benim burada girmem gereken değer global olarak yük tanımlarken
yani yük değiştir dersek şurada 0 olması gerekiyordu. 3 metrede olduğu için 3 giriyorum. Eğer 0 olsaydı 0 girecektim. Bu şekilde toprak yükünü tanımlayabiliyoruz. Toprak yükünü tanımladıktan sonra analiz yapıp hem perde raporlarında toprak yükü raporlarını bulabiliyorsunuz. Hem de aynı şekilde toprak yüklü kombinasyonlara göre toprak bodrum perdelerinin hesabını yapabilmektesiniz. Evet, analizimiz bir dakika civarı sürüyor. Model üzerinde. Girdiğimiz toprak yüklerinin hem kombinasyonlarını hem de raporlarını göstereceğim. Evet, girdiğimiz toprak yüklerinin dikkate alındığını hem yapı ağacındaki yükleme kombinasyonlarında, şöyle betonarme kombinasyonlarda hidrostatik dinamik olarak alındığını ve burada da statik olarak toprak yükünün alındığını görmekteyiz. Kombinasyon olarak raporlar kısmında perde raporu alırsam da açılan perde raporunda e, şurada toprak yükleri başlığı altında girdiğimiz toprak yükünü perdelerde görebiliyoruz. Şu an seçili bir perde var sanırım. Evet, seçili perde olduğu için tek bir perde çıkmış. Raporlar diyorum. Perde dediğim zaman seçili elemanın sadece raporunu verdi. O yüzden tek onu gördük. Şimdi tüm girdiğim toprak yüklerini göreceğim. Evet. Tüm girdiğim perdelerdeki toprak yüklerini bu şekilde görebiliyorum. Statik yük ve dinamik yük olarak. Toprak yükleri de bu şekilde. Kalıp iskele raporunu nasıl alıyoruz? Bir de onu gösterelim. Kalıp iskele raporu içinde raporlar kısmından ilk önce kalıp iskele raporu kısmına tıklıyorum. Kalıp iskele raporunu tıkladıktan sonra burada kolon birinci ve ikinci kiriş kesitlerini, döşeme birinci, ikinci kiriş kesitlerini seçebiliyorum. Aynı şekilde kirişlerin kalıp kalınlığını, bağlantı eleman çaplarını, rüzgar gibi payanda parametrelerini buradan seçebiliyorum. Aynı şekilde ahşap malzemenin özelliklerini, rast sistem modülünü, dayanımını, hem kesme hem eğilme dayanımlarını, kalıp malzeme özelliklerini buradaki parametrelerden değiştirebiliyorum. Rapor kapsamını tüm kat, aktif kat ve seçili elemanlar olarak alabiliyorsunuz. Oluştur dediğimizde direkt kalıp iskele tasarımının raporu oluşmakta girdiğimiz ilgili kesitlere göre bu şekilde raporu oluşturabilirsiniz. Raporu oluşturduktan sonra çizimler kısmına gelerek buradaki kalıp iskele çizimlerine tıklayabilirsiniz. Kalıp iskele çizimlerine tıkladığınızda ilk başta kalıp iskele plan çizimlerine tıklarsanız bu şekilde kalıp iskelesi plan çizimlerini ilgili katta, birinci bodrum katta olduğum için alabildim. Yine aynı şekilde 3B izometrik görüş çizimlerini alabilirsiniz. Bu şekilde bodrum katta veya seçili aks veya seçili detay çizimlerinde mesela bir aks çizelim, aks seçelim. Bu aksı seçip ben eğer buradan kalıp çizimlerinde seçili aks çizimlerini tıklarsam da bu şekilde seçili aksında çizimlerini kalıp iskele olarak alabilmekteyim. Kalıp iskele çizimlerinin raporlarını ve çizimlerini de bu şekilde alınabilmekte. Evet, benim bugün bahsedeceğim konular bu kadar. Nisan ayında belirttiğim gibi yine webinarlarımız devam edecek. Teşekkürler. Dinlediğiniz için sağ olun. Bir dahaki webinarlarımızda görüşmek üzere.